Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Buzağı video çekimlerinin araya girmesi sebebiyle Kaptan Amerika videolarımıza bir süre ara vermiştik. En son videomuzda Kaptan Amerika'nın kafasını tamamlamıştık. Bu videomuzda da geri kalan parçalarını ve vücudunu, kollarını örerek Kaptan Amerika'nın tarifini tamamlayacağız arkadaşlar. Şimdi sıramızda Kaptan Amerika'nın silahı var. Bu bir kalkan, kalkana benziyor ve 3 renk kullanıyoruz. Mavi, kırmızı ve beyaz renkleri kullanarak öreceğiz. Öncelikle mavi renk ile başlayacağız örgümüze. Sihirli halka içerisine 6 adet sık iğne örüyorum. Evet, 6 adet sık iğnemi tamamladım. Şimdi her zincirde bir arttırma yapacağım. Bu sıramızda 12 adet sık iğne olacak. Sıramı birleştirdim. Bir zincirle yeni sırama çıkıyorum. Şimdi bu sıramızda arkadaşlar bakın renk değiştireceğiz. Kırmızıya geçmemiz gerekiyor. İpimizi kesip kırmızı ipimizle devam edeceğiz. Kırmızı ipimi de bakın şu bitirdiğim deliğe değil şu orta noktaya tığımı batarak kırmızı ipimi bağlıyorum arkadaşlar ve bir zincirle çıkıyorum. Bu sıramızda bir sık iğne bir arttırma yaparak devam edeceğiz. 18 adet sık iğnemiz olması gerekiyor. ...18 tane tamamladım. Bir sık iğne bir arttırma. Sıramı birleştiriyorum. Çıktığım zincirin içine batıyorum. Bir zincir çekiyorum arkadaşlar. Şimdi nereye geldik? Beyaz kısma geldik. Beyazla öreceğiz. İpimizi kesiyoruz. Beyaz ipimi bu noktadan takıyorum arkadaşlar. Ve bir zincir çekiyorum. 5 sık iğne bir arttırma yapacağız. Bunu 3 kez tekrar edeceğiz. Beş, bir arttırma. Devam ediyorum. 5 sık iğne bir arttırma. 2 tane daha öreceğim. Evet, sıramın sonuna geldim. Toplam 21 adet sık iğnemiz olmalı. Burada şu çıktığım zincirin içerisine batıyorum. Gördüğünüz gibi ve sıramı birleştiriyorum arkadaşlar. Bu sıramızda ipimizin rengini değiştiriyoruz. Kırmızı ipe geçeceğiz. Bu ipimi kısa kesmeyeceğim. Uzun kesiyorum. Neden? Çünkü ortasına bir yıldız işleyeceğiz. O yıldızı işledikten sonra da Kaptan Amerika'nın eline dikeceğiz. Dolayısıyla biraz uzun bir ipe ihtiyacımız olacak dikiş için. İpimi uzun kesiyorum. Şimdi kırmızı ipimize geçeceğiz. Evet, kırmızı ipimle yine bitirdiğim yerden değil bir önceki delikten takıyorum tığımı. Kırmızı ipimi alıp bir zincirle çıkıyorum. Bu sıramızda arkadaşlar 21 adet sık iğne öreceğiz. 1 2 3 sıramızı çıktığımız zincirin içine batarak tamamlayacağız arkadaşlar. Şu şekilde sıkıştıralım. Gördüğünüz gibi bu noktada tamamlıyoruz. Bir zincir çekip ipimizi kısa keselim. Bu ipimizi de temizleyelim. Diğer iplerimizi de temizleyip arkayı temiz bir duruma getirelim arkadaşlar.
silahımızın üstündeki yıldızı işleyelim. Yıldızı nasıl işlediğimi anlatayım size. Şimdi bir ipimiz burada. Bir orta noktaya doğru bir ipimizi yürütelim. Evet. Şu bitiş aşağıda olsun. Aşağıya gelsin son bitiş noktası. Şimdi iğnemi şu delikten çıkarıyorum arkadaşlar, bakın. İkinci sıra. Burada bir üçgen yapıyorum. Şöyle. Tekrar buradan çıkarıyorum iğnemi. Tekrar bu noktadan böyle bir şekil oluşturuyorum. Sonra buradan çıkarıyorum iğnemi. Ve karşıda bir noktaya batıyorum. Buraya batacağım. Ve tekrar buradan çıkaracağım. Böyle. Gördünüz mü? Bir A harfi gibi oldu ama battığımız yerlerin dış noktalarda olması gerekiyor. Sonra tekrar buraya batıyorum. Ve buradan çıkıyorum. Şimdi tekrar şu noktaya batıyorum. Sağ alt köşeye batıyorum. Evet, yıldızımızı bu şekilde işlemiş oluyoruz arkadaşlar. Kalkanı eline dikerken ipimiz gerekli olacak. İpimizi koparmıyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu bir kenara koyabiliriz. Bacaklarımızı örerek devam ediyoruz. Kırmızı ip kullanıyoruz. Sihirli halka içine 6 adet sık iğne örüyoruz. Sıramızı birleştirip bir zincirle çıkıyoruz. İkinci sıramızda her zincirde bir arttırma, 12 adet sık iğne örüyoruz. Sıramızı birleştirip bir zincirle çıkıyoruz. Üçüncü sıramızda 12 adet sık iğne örüyoruz. Sıramızı birleştirip bir zincir çekiyoruz. İp değiştireceğiz. Mavi iple devam ediyoruz. On 12 adet sık iğne örelim. 12. sık iğnemi de ördüm. Sıramı çıktığım zincirin içine batarak birleştiriyorum. Bir zincirle çıkıyorum arkadaşlar. Şimdi 3 sıra daha 12'şerden sık iğneden 12 sık iğneden her sırada 12 sık iğne olacak. 3 sıra daha örüyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben sıralarımı tamamladım. Gördüğünüz gibi toplamda 7 sıramız olacak. 4 sıra mavi ile örmüş oldum. İpimi keseceğim. Bir tane daha aynısından örelim. Ben ikinci bacağımızı da ördüm arkadaşlar. Şimdi birleştirme ve gövde nasıl yapılıyor onu öğreneceğiz. İkinci bacağımızın son sırasında bir zincir çekiyoruz. Diğer bacağımızı alıp diğer bacağımızın, bakın diğer bacağımızın şu içine zincir batıp çıktığımız nokta var ya, o içine zincir battığımız yere yine aynı şekilde batıyorum ve zincir kaydırma yaparak birleştiriyorum. Biliyorsunuz bu bacağın etrafı 12 sık iğne. Şimdi 12 sık iğne öreceğim.
Bir zincir çekiyorum. 12 adet sık iğne örüyorum. 12. sık iğnem tam da bu noktaya gelecek. 12 ördüm. Biliyorsunuz ortaya bir tane zincir çekmiştik. Şimdi o zincirin içine batacağım ve bir tane sık iğne yapacağım. Sonra diğer bacağa geçiyorum. Bu bacağın etrafını 12 adet sık iğne örerek dolaşıyorum. 11 12. sık iğnemi de tam bu noktaya 12. sık iğnemi ördüm. Şimdi orta noktaya bir tane daha sık iğne öreceğim. Zincir çekmiştik ya ortaya. Oraya bir tane aynı yere karşılıklı birer sık iğne yapmış oluyoruz arkadaşlar. Şimdi bakın şöyle göstereceğim. Zincire batacağım. Sıramı bir zincirle çıktığım zincirin içine batıp zincir kaydırmayla sıramı birleştiriyorum. Şimdi bu sıramızda 26 adet sık iğne olmalı. Yeni sıramıza geldik. Bu sıramızda 10 sık iğne bir azaltma yapacağız. Bunu 2 kez tekrar edeceğiz. Evet, 10 sık iğnemi ördüm. Bir azaltma ördüm. Şimdi yine 10 sık iğne bir azaltma öreceğim. Azaltmamı yaptım. Sıramı birleştiriyorum. Ve bir zincir çekiyorum. Arkadaşlar bu sırada yeni sıramızda mavi ile devam etmeyeceğiz. Kırmızı ve beyaz ipe ihtiyacımız var. Renk değiştirerek öreceğiz. Mavi ipim burada kalsın. Çünkü onu tekrar kullanacağım bu sıradan sonra. Kesmek istemiyorum. Şimdi beyaz ipimi takacağım. Tekrar bu bitirdiğim noktadan beyaz ipimi takıyorum. Bu şekilde. Şimdi beyaz ipimizle 2 tane sık iğne öreceğiz arkadaşlar. Bir, 2 sık iğnemi örüyorum. Şimdi bunu çekmeden kırmızı ipime geçeceğim. İp değiştireceğim. Bakın kırmızı ipime geçiyorum. Kırmızıyla da 2 tane sık iğne örüyorum. Şimdi beyaz ipime geçeceğim arkadaşlar. Beyaz ipimi alıyorum. Beyaz ipimle de 2 tane sık iğne örüyorum. Şimdi kırmızı ipime geçeceğim. Bu sıranın sonuna kadar böyle devam ediyoruz. 2 kırmızı, 2 beyaz örüyoruz. Evet, sıramızın sonuna geldiğimizde beyazla başladığımız sıramızı kırmızı 2 kırmızıyla bitiriyor olmamız gerekiyor. Şimdi beyaz ipe geçeceğim. Sıramı tamamlamadan evvel beyaz ipe geçiyorum ve beyaz ipe geçiyorum ve beyaz çıktığım zincirin içine batıyorum ve bir zincirle sıramı tamamlıyorum. Şimdi beyaz ipimle kırmızı ipimi kesebilirim artık. Onlara ihtiyacım kalmadı. İpleri şöyle sıkıştırıp içine temizleyelim tabii ki. Şimdi tabii ben göstermek için şöyle itmek zorundayım. İçine itiyorum ipleri. Şimdi burada mavi ipimiz kalmıştı. Bir zincirimiz vardı. Bir zincirle çıkmıştım. Şimdi bir zincir daha çekiyorum. Şöyle yapacağım. Sonra tekrar tığımı buradan geçiriyorum. Mavi ipimi çekiyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Bu sıramızda sadece bir zincir çekeceğim.
Bu sıramızda 24 adet sık iğne öreceğiz. Düz bir şekilde 24 adet sık iğne örüyoruz. Sıramın sonuna geldim. 24 adet sık iğnemi tamamladım. Çıktığım zincirin içine batıp sıramı bir zincir kaydırmayla tamamlıyorum. Bir zincirle çıkıyorum. Bu sıramızda 6 sık iğne bir azaltma yapacağız. Bunu 3 kez tekrar edeceğiz. Evet, 6 sık iğne bir azaltmamı ördüm. Devam ediyorum. 2 tane daha yapacağım. Bir azaltma daha örüyorum. Çıktığım zincirin içine batıp zincir kaydırma ile birleştiriyorum. Bir zincirle yeni sırama geçiyorum. Yeni sıramızda da 5 sık iğne, 3, 4, 5 sık iğne, bir azaltma öreceğim. Bunu 2 kez daha tekrar edeceğim. Devam ediyorum. Bir azaltma. Böylece bu sıramı da tamamlamış oluyorum. Bir zincirle yeni sırama çıkıyorum. Yeni sıramızda bu sıramızda 18 adet sık iğne olmalı. Evet arkadaşlar, gövdemizi tamamladık. Sıra sonunu da bitirdik. 18 adet sık iğnemizi ördük. İpimizi uzun keselim. Kafasına bu iple dikeceğiz. Gövdemiz bitti arkadaşlar. Şimdi kolların yapımıyla devam edeceğiz. Kırmızı, beyaz ve mavi ip kullanacağız. Öncelikle kırmızı ipimizle örmeye başlayalım. Sihirli halka içerisine 6 adet sık iğne örüyorum. Çıktığım zincirin içine batıyorum ve bir zincirle ikinci sırama geçiyorum. İkinci sıramızda 2 sık iğne bir arttırma. Bunu 2 kez tekrar edeceğiz. Bu sıramızda da 8 adet sık iğne olmalı. 2 sık iğne, bir tane arttırma, 2 sık iğne, bir tane arttırma. Çıktığım zincirin içine batıyorum. Sıramı birleştiriyorum. İpimi keseceğim arkadaşlar. Çünkü beyaz ipe geçeceğiz artık. Siz bu parçadan bir tane daha örün. 3. sıramız ve 4. sıramızda 2 sıra beyaz ipimizle öreceğiz. 2 sıra, her sırada 8 sık iğne olacak şekilde beyaz ipimizle devam ediyoruz. 2, 3, 2 sıra beyazla 2 sıramı tamamladım. Şimdi beyaz ipimi keseceğim. Mavi iple devam edeceğiz. Mavi ipimi sıra sonuma takıyorum. Üç sıra mavi ile öreceğiz. Her sırada 8 sık iğne olacak. 3 sıra daha örelim arkadaşlar. Birinci sıram, ikinci sıra mavi ile son sıramız 3. sıra. Böylece kolumuzu bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. İpimizi dikiş payı bırakarak uzun kesiyoruz. Koldan
bir adet daha örelim. Evet, parçalarımızı bitirdikten sonra içlerine elyafla dolduruyoruz. Ben doldurdum, hazırladım. Şimdi dikiş işlemine geçeceğim. Önce gövde ile kafayı birbirine dikerek başlayacağız. Son sıralarımız zaten 18'er sık iğneydi. Gövdemizde ve kafamızdaki son sıraların sayıları aynı. O nedenle ilk zincirler içerisinden dikeceğiz. Ben başlıyorum dikmeye. Siz de dikiniz lütfen. Doğru ve orantılı bir şekilde. Şöyle gövdemizi tam arka noktaya gelecek şekilde tutalım ve birinci sıralardan dikmeye başlayalım arkadaşlar. Bir kafadan dikiyoruz. Bir tane de gövdeden. Dikmeye sonuna dek bu şekilde devam edelim. Dikişimin sonuna kapamadan evvel şöyle bir kontrol edelim. Gövdemizde elyaf eksik kalmış ise, dolgu malzemesi eksik ise biraz daha bu açıklıktan kapamadan evvel tamamlayalım. Ben dikişimi bitirdim. Kafamızı gövdemize diktik. Sıra geldi kollarımızı dikmeye. Videomuza kollarımızı dikerek devam ediyoruz. Kollarımızı dikmeye başlamadan önce uç kısımlarını dikerek kapatıyoruz. Bu şekilde dikişimiz daha kolay olacaktır. Ben genelde kapatarak önce dikiyorum. Önce kapatıyorum, sonra dikiyorum. Kollarımızı kafa ile gövdenin birleşme noktasına tam yan tarafa gelecek şekilde dikeceğiz. Şu noktadan iğnemi takıyorum. Üçüncü sık iğneden çıkarıyorum. Sonra kolumun başlangıç noktasından dikeceğim. Son iğnemi çıktığım noktadan girip iğnemle bir sonraki sık iğneden çıkıyorum. Tekrar kolumu dikiyorum. Arkadan çıkacağım. Şimdi burada bir düğüm yapıp ipimi sabitliyorum. Buradaki boşluğa batıp başka bir noktadan iğnemi çıkarıyorum. Böylece kolumuzu dikmiş oluyoruz. İkinci kolumuzu da aynı yöntemle dikelim arkadaşlar. Sıra geldi kalkanımızı eline dikmeye. Daha evvel kalkanımızın ortasına yıldız dikerken beyaz ipimizi arkada uzun bırakmıştık, koparmamıştık. Dikiş işleminde bu ipimizi kullanacağız. Kolumuzdaki beyaz noktaya, beyaz iple ördüğümüz sıraya dikeceğiz kalkanımızı. Arkadaşlar bu şekilde eline tam orta noktasından dikelim. Kalkanımızı elimize diktik. İki parçamız kaldı. Onları da dikip tamamlayacağız. Bunlardan bir tanesi kafasındaki iki tarafta bulunan minik kanatlar. Bu kanatları dikeceğiz. Nasıl ördüğümüzü anlatmak istiyorum size. Beyaz ipimizi kullanacağız örmek için. 5 adet zincir çekiyoruz. Evet. İkinci zincirin içine batıp zincir kaydırma yapıyoruz. Daha sonrasında
3 tane sık iğne öreceğiz. Sırasıyla 1, 2, 3 tane sık iğne örüyoruz. Bu kadar. İpimizi uzun bırakıyoruz dikiş payı. Bu parçadan da 2 adet örüyoruz. Şimdi kafasına kanatlarımızı nereye dikeceğimizi anlatacağım. Kafasında gördüğünüz şu birinci sıradan itibaren başlangıçtan sayarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. sık iğneden itibaren dikeceğiz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Fakat şöyle dikmeyeceğiz. Biraz paralellik vereceğiz. Bir çapraz vereceğiz. Çapraz bir şekilde iki yan tarafa kanatlarımızı dikelim. Uç kısımlardan şöyle diktikten sonra iğnemi buradan çıkaracağım ve kanattan dikeceğim. Dikeceğim ki kanatlarımız arkaya doğru dursun arkadaşlar. Ve bir sonrakinden batıyorum. Buradan çıkacağım. Gördüğünüz gibi. Burada bir düğüm atıp ipimi sabitliyorum. Herhangi bir noktadan çıkacağım, yine aynı yerden batıp. Gördüğünüz gibi dik durmasını bu şekilde sağlıyorum. İpimi kesebilirim. Son parçamızı dikeceğiz. O da Kaptan Amerika'nın başının ön tarafında yer alan A harfi. A harfini nasıl yaptım? Sadece zincir çekiyorum. 13 tane zincir çekelim. 13 zincirin başlangıç ve bitiş noktalarını bu noktalardan tutturuyoruz arkadaşlar. Şu üçgenin baş taraflarına denk gelecek. Orantılı bir şekilde tutturuyoruz. Tam orta noktasını da buradan tutturacağız arkadaşlar. Hangi sıramız? Buna 1 dersek 1, 2, 3, 4, 5. 5. sıraya da tepe noktasını A'nın tutturuyoruz. Şimdi bu şekilde dikeceğiz. Dikip ortasından da bir çizgiyle A harfini yazacağız. A harfimi de düzgün bir şekilde diktikten sonra tamamlıyorum. Bir dokunuşumuz daha kaldı. O da gövdesindeki yıldızı. Buraya da bir yıldız işliyoruz. Yıldızımızı işlemek için tam bu noktadan çıkıyoruz. Gördüğünüz gibi. Yine burada bir üçgen oluşturacağız. Düzgün bir orantılı üçgen yapalım arkadaşlar. Şöyle üçgen oluşturuyoruz. Bu taraftan çıkıyorum. Şöyle karşıya batacağım. Ve tekrar bu noktadan çıkarıyorum iğnemi. Gördüğünüz gibi. Tekrar buraya batacağım. Ve karşıdan çıkıyorum. Ve bu sefer bu çapraza batıyorum. Biraz kabarık olmasını isterseniz tekrar üstünden aynı yolu devam ederek bir tur daha geçebilirsiniz. Bu şekilde. Hem şuradaki
boşluklar da kapanır. Gördüğünüz gibi yıldızımızı bu şekilde oluşturuyoruz arkadaşlar. İpimizi sabitleyelim ve şurayı birazcık açalım. İpimizi sabitleyip kesiyoruz arkadaşlar buradan. Herhangi bir yerden çıkıp artık ipimizi kesebiliriz. Kaptan Amerika'mız tamamlandı. Kaptan Amerika'mızı bu şekilde tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Ben bu oyuncakları örerken özellikle kahramanları çok keyif alıyorum arkadaşlar. Umarım siz de videolarımı izlerken ve bu kahramanımızı örerken keyif almışsınızdır. Videomu izlediğiniz için ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Lütfen beğenilerinizi bırakmayı unutmayınız şayet videolarımı beğeniyorsanız. Sağ alt köşedeki zil işaretine basarak da bildirimlerinizi açabilir, videolarımdan yayınlandığı anda haberdar olabilirsiniz. Ayrıca kanalıma abone olmayı da lütfen unutmayınız diyorum. Hepinize örgülü günler diliyorum. Şimdilik hoşça kalın.